Herkese selamlar, ben Avart Luxury Toys'tan Enes. Bugün sizlerle beraber Seaboom'unuzu doğru bir şekilde kışın nasıl bekletmeniz gerekiyor, nasıl saklamanız gerekiyor bunlara değineceğim. Hadi şimdi videomuza geçelim. En önemlisi tatlı su temizliği. Cihazınızı her kullanımdan sonra her yerini tatlı su ile yıkayabilirsiniz şarj kapağı kapalı olduğu müddetçe. Ve aynı zamanda cihazınızı kışlamaya almadan önce son bir kez de eğer ki havuzunuz varsa havuzunuzda, eğer yoksa da Seaboom'un size geldiği zamanki siyah box'ın içini suyla doldurduğunuzda cihazı açıp birinci vitese alıp gaza basmaya başladığınızdaki hareketi yaparsanız eğer pervane ile şaftın arasındaki tuzlu suyu arındırmış olursunuz ve bu sayede cihazınızın içindeki aksamların da uzun ömürlü olmasını sağlamış olursunuz. Bu çok önemli bir husustur çünkü cihazınızın içindeki aksamlar ne kadar tuzlu suya dayanıklı bile olsa eğer ki kış modunda da içindeki tuzlu suyla beraber cihaz kışlamada kalırsa büyük bir soruna yol açabilir. Bu yüzden her zaman tatlı suyla cihazınızı yıkayın ve ondan sonra kışlamaya almak için de kutunun içerisinde tekrardan saklayabilirsiniz. Cihazı karadayken mavi ve 3 kere gaz yaparak cihazınızı açın. Açtığınızda vitesi birinci vitese alın ve gaza basın. Vitesi yükseltin ve motor sesinin normal bir şekilde çıkıp çıkmadığından emin olun. Eğer ki pervane dönerken ekstra nuzula çarpan bir parça varsa bunun da sesini çok kolay bir şekilde pervane dönerken duyabilirsiniz. Karadayken 30 saniye kadar çalıştırmanızda bir zarar oluşturmaz. Fakat 30 saniyenin üstüne çıkmamaya çalışın su olmadığı zaman da. Eğer ki pervaneden sadece dönme sesi dışında başka bir ses daha duyuyorsanız ışık yardımıyla pervaneyi arkadan kontrol edin ve misina, poşet vesaire bir unsur sarmış mı diye kontrol etmeniz çok önemlidir. Çünkü bir dahaki sezonu hazırlığınızda bu pervanedeki ip veya poşet veya misina size çok büyük bir soruna yol açabilir. Bu yüzden kışlamaya almadan önce her zaman pervanenin de herhangi bir şey sarmadığını emin olup ondan sonra işlemlere devam edebiliriz. Cihazınızı hiç kullanmayacağınız zaman, yani kış moduna aldığınız zaman artık cihazı ayda bir kere şarj etmeniz gerekiyor. Bu ayda bir kere şarjı çok fazla kaçırmamanızı öneriyorum. Çünkü cihazın içerisindeki lityum iyon pillerin içinde bir hareketi olduğu için siz örnek veriyorum bugün %100'de bıraksanız bir ay sonra geldiğinizde cihazın şarjı %90, %80'lere düşebilir. Bu tamamen normaldir çünkü içindeki hareket hala devam etmektedir. Eğer ki siz 2-3 ay boyunca, 4 ay boyunca şarja takmazsanız piller kendini yenileyemez ve ölüm moduna girmeye başlarlar. Zamanla da bu ölüm modu artık onarılamaz bir hasara yol açar ve o zaman da pillerin değişmesi gerekir. Her zaman ayda bir şarj yapmaya özen gösterin ve ayda bir şarjı kaçırmamaya dikkat edin. Kışın yüzde kaç şarj etmemiz gerekiyor diye bir soru soracak olursanız eğer, şöyle ki eğer ki cihazın şarjını takip edebilirseniz %80'de bırakırsanız şarjını çok daha sağlıklı olur ama %100 yapmanızda da herhangi bir sakınca yoktur. Fakat %80'de tutabilirseniz eğer sağlıklı olacaktır. Cihazın dış yüzeyini yani kasasını kontrol etmeniz gerekir. Herhangi bir çatlak veyahut da kırık çatlaklarda çok büyük bir sorun oluşturmaz. Eğer ki Seaboom'unuz bir darbe aldıysa ve kırıldıysa o zaman teknik servisle iletişime geçip cihazın fotoğrafını, yani kırık olan kısmın fotoğrafını teknik servisle paylaşmanız çok önemli. Bunun sebebi cihazınız eğer ki pillerin tarafından herhangi bir kırık aldıysa cihazın servis tarafından kontrol edilmesi gerekiyor ki pillerine bir zarar gelmiş mi diye. O yüzden cihazınızda büyük bir kırık varsa eğer mutlaka teknik servisle iletişime geçmelisiniz. Cihazınızı kış moduna alırken bir dikkat etmemiz gereken husus da şarj kapağını açtığımız zamanki pimlerin durumu. Bu pimleri her zaman sarı bir şekilde, yani temiz bir şekilde görmemiz gerekiyor. Eğer ki içerisinde oksitlenme, yeşillenme veya beyazlanma görürsek bu pimlerin su temas ettiğini bize gösterir ve büyük bir soruna yol açabilir siz ayda bir kere şarjı yaparken. Bu yüzden eğer ki yeşillenmeyi görürseniz elektrik kontak spreylerinden kullanabilirsiniz. Marin marketlerinde bulabilirsiniz. Elektrik kontak spreylerinden buraya sıkarak ufak sulu boya fırçasıyla oksitlenmeleri de giderebilirsiniz. Şarj kapağını tekrardan tabii ki de kış modundayken de tatlı sert bir şekilde sıkıp bırakmanız çok önemli. Seaboom cihazlarınızda herhangi bir ağır bakımları yoktur. Çünkü cihazlar elektrikli olduğu için en büyük bakımı ayda bir kere şarjıdır aslında. Ayda bir kere şarjı yapmaya çok özen gösterin çünkü gerçekten çok önemli bir detaydır. Bu yüzden ayda bir kere şarjı kaçırmamanızda fayda var. Bir diğeri de eğer ki hızlı şarj sahibiyseniz, yani Seaboom'unuzu kullanmak için hızlı şarjda aldıysanız kışın özellikle standart şarj aleti kullanmanız gerekiyor. Bunun sebebi yazın da hızlı şarjı kullanır, kışın da hızlı şarjı kullanırsanız aynı telefonlarımızda olduğu gibi bataryanın sağlığını düşürebilirsiniz. Bu yüzden bu arayı dengelemek için kışın standart şarj aleti, yazın hızlı şarjı kullanarak
bataryayı da koruyabilirsiniz. Evet, şimdi Seabob'un kışlama videosunu tamamlamış olduk. Aklınıza takılan bir soru olursa yorum kısmından bizlerle paylaşabilir ve teknik destek ekibimizden de yardım isteyebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.